Merhaba, Tasarım Durağı kanalıma hoş geldiniz. Sakın buradaki gazoz, soda, kola kapaklarını atmayın. Şimdiden biriktirmeye başlayın. Çünkü bunlardan çalışmalar yapabilirsiniz. Ben size bugün bir tane örnek göstereceğim. Neler yapabiliriz? Hemen hazırsanız başlayalım. Öncelikle burada gördüğünüz gazoz kapaklarını şöyle bakın. İster istemez açılırken bunlarda ufak tefek yamulmalar oluyor. İçlerinde en hasarsız olanları seçiyorum. Hatta hepsinde ufak tefek hasarlar var. Onları şöyle pensenin ucuyla düzeltmeler yaparak yamukluklarını düzeltebilirsiniz. Bunları öncelikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Düzelttikten sonra çalışmalara geçebiliriz. Evet, gazoz kapaklarımızı arkadaşlar elimle gösterdiğim şekillerde şu iç kısımların çöküklerini düzelttikten sonra şu şekilde bir miktarını hazırladım. Bu şekilde bir poşeti hazırlıyorum. Bakın çok yumuşak bir poşet değil. Ambalaj poşetlerinden sert bir poşet. Bunu poşetin içerisine koyacağım. Şimdi 200 gram Reality'nin gri çimento harcı, hobi harcına 40 gram soğuk su ekliyorum. Bunları daha önceden tarttım, hazırlamıştım. Hemen zaman kaybetmeden şöyle poşetin içerisinde bakın karıştırıyorum. Niçin bunun poşet içerisinde yaptığımı şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bazen kendimize böyle pratik yöntemler bulabiliriz arkadaşlar. Hem zamandan kazanmak hem daha işimizi kolaylaştırmak açısından şöyle, hem de havayla daha az temas edeceği için bakınız ne yaptık şu anda. Zamandan kazandığım gibi şuradan kapattığım için de hemen donmayacaktır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan keserek hem havayla temasını önlemiş olduğum hem de kolay çalışmayı sağlamak adına bunların içlerini bu şekilde dolduruyorum. Bakın. Önce boyamayın. İçlerini bir doldurun. Sonra şu fazla olan çimento atıklarını şöyle üstlerini silerek yok edelim. Bunlar önemli. Her boya maalesef bu metal yüzeyi tutmuyor. Özellikle hibrit boya olması gerekiyor. Diğer boyalar kalkabilir, sizi uğraştırabilir. Ona lütfen dikkat edelim. Ben şöyle çok az boyayacağım için hemen kapağına azar azar alıyorum. Birkaç renk, bu mesela bakır rengi, evet, şöyle kızıl bir daha tarçın rengine de benziyor. Şöyle bir süngerle yüzeyine birkaç kat sürmemiz gerekiyor. Şöyle pat pat yaparak da olur. Evet, bu esnada eldiven takmam gerekiyor. Öncelikle şöyle biraz kenarlarına da sürmemiz lazım ki metali gözükmesin. Şöyle pat pat şeklinde. Bakın gayet güzel kapatıyor. Kenarlarını sürdükten sonra kaldırmayın. Bu şekilde yüzeyinde güzel bir doku oluştu. Şimdi ben 3'er tane bu renkten yaptım. Birkaç farklı renk daha kullanmak istiyorum. Tabii süngerimi de yıkamam lazım. Evet, süngerimi yıkadım, kuruladım. Burada koyu altın rengi diyor. Ondan kullanalım. Şöyle renkleri gelecek şekliyle tonlarını, hani çok açıklar bir araya gelmesin istediğim için şöyle iyi. Burada da bakın 1 santim bir kenarda şerit var. O şeritin içerisine yerleştireceğim bunları. İçleri zaten çimentoyla daha önceden doldurduğumuz için kolay olacak. Şu şekliyle
tam şuraya gelecek şekilde yerleştireceğim. Şimdi bunu hemen yerleştiriyorum. Evet, şimdi bunu yerleştirdik. Burada tarttım zaman kazanalım diye 150 gram Reality'nin hızlı donan hobi harcı var. Burada da 30 gram suyumuz var, soğuk suyumuz. Hemen karıştırıyorum arkadaşlar. Soğuk su bize fazladan birkaç saniye daha zaman kazandırdığı için soğuk su tercih edelim. İçerisinde hemen zaten suyu görünce etkileşime giriyor. Hiçbir tortu kalmayacak şekilde o köpürmeye başladığı zaman zaten tamamen homojenleşiyor. Yani dipteki şeyler falan tamamen tortu kalmadığı zaman kıvamı hazır demektir. Şöyle, pardon kaydı biraz. Panik yok. No panik. Şöyle. Ortadan başlıyorum dökmeye. Dikkatli bir şekilde. Her tarafa eşit bir şekilde gidiyor bakın. Şöyle göstereyim size. Hızlıca. Biraz sallayalım ki taşmalar oluyor çünkü. Şu ortadaki yükseklik bir boşalsın. Bakın. Şimdi kalan da dökelim. Hemen. 150 gram bu çapta bir kalıp için yeterli oldu arkadaşlar. Böyle bir kalıp var. Her dilimin karşısına şöyle koydum. Renk uyumuna dikkat etmek açısından. Buna 100 grama 20 gram soğuk su ekliyoruz arkadaşlarım. Ve hızlı bir şekilde şöyle 10-15 saniye karıştırarak tortu kalmayacak şekilde diplerini özellikle alıyorum. Köpürmeye başlıyor zaten. O köpürmeye başladığı zaman hiçbir tortu kalmamış oluyor kıvamında. Hemen yavaşça dökmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir taraftan dökmeye çalışıyorum. Zamanla da yarıştığımızdan dolayı şöyle donuyor arkadaşlar. Bunu yarım saat bekletelim. Her ihtimale karşı betonumuz ince bir tabak olduğu için zaten bir saatte bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Daha kemikleşmiş oluyor ister istemez, iyice taş gibi oluyor. Onun için bekletelim burada. Şöyle bir süngerle arkadaşlar, henüz tamamen kurumadan şu üzerlerindeki çimentoları alıyorum ki sonradan çıkartmak zor oluyor bazen. Boyamızı da yıpratmak istemiyorum. Gerekirse bir ton daha boyayabiliriz. Yaldızlarımız iyice çıksın isterseniz. Bu haliyle de güzel gibi. Şimdi arkadaşlar bu bir saat kadar bekledi. Hafif şöyle elimle kaldırıyorum. Bakın oynuyor zaten. Şöyle yavaşça bir bez havlu üzerine düştü. Şöyle nemli bezle sileceğim. Tekrardan şu çimento kalıntılarını. Şöyle yumuşak ince kumparayla hafif şu kenarlarını şöyle geçiyorum sadece. Çok az. Böyle ele takılmıyor. Gayet iyi. Taş vernikle vernikliyorum arkadaşlar. Bir gün beklettim, kurudu. Boyalarımızı da bu boyama esnasında lütfen bekletelim, iyice kurusunlar. Yani en az bir gün 24 saat boyalarınızı bekletin. Metalik boya kullanmıştım ben. Çünkü gazoz kapakları kaygan olduğu için her boya kolay tutmuyor. Tutuyor gibi olsa da kalkabiliyor. Sentetik boya elinizde varsa onunla kullanabilirsiniz.
Arkadaşlar özellikle yani tecrübelerime dayanarak size şunu söylemek istiyorum. Yani metalik boya kullanıyorsanız, yani elinizde akrilik boya var ise, altına parlak yüzeyler için kullanılan bir astar var. Onu mutlaka sürmeniz gerekiyor. Bunun görevi zımpara yapılmış gibi o parlaklığı üzerine boyanın tutunmasını sağlıyor. Aksi takdirde soyulmalar olabiliyor. Kendi deneyimlerim, tecrübelerime dayanarak, araştırmalarımla bu sonuca vardım. Size özellikle bu kısmını belirtmek istiyorum. Mutlaka veya sentetik boya deneyin. Bu metal özellikle çalışmalarda ya sentetik boya ya da akrilik boyanın metal yüzeyleri tutan fakat öncesinde astar olarak da parlak yüzeyler için kullanılan astardan bir kat sürmeniz gerekiyor. Onu sürdüğünüz zaman çok az bir boya sizi hemen kurtaracak. Yani birkaç kat boya sürmektense bir kat boya zeminine astar sürüldüğü takdirde işinizi daha kalıcı, daha güzel çalışmalara yönlendirecek. Ona dikkat edin. Bunu özellikle söylüyorum. Evet, taş vernik kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, sonunda finale gelebildik. Burada 3 farklı çalışma görüyorsunuz. Aslında ikisi aynı gibi olsa da yöntemleri farklı. Şu çalışmayı sonradan denedim. Şimdi bunların artılarını, eksilerini zaten videomun sürecinde anlatmıştım. Özellikle boya kısmı, boyalar ya sentetik olacak ya da akrilik kullanıyorsanız parlak yüzeyler, metal yüzeyler, cam gibi yüzeyler için özel üretilmiş bir astar var. O astarı bu gazoz kapaklarının üzerine sürüyorsunuz. Sürdükten sonra kurumasını bekliyorsunuz ve kuruduktan sonra da istediğiniz akrilik boyayla bir kat boyamanız yeterli oluyor. Sentetik boya tercih ediyorsanız onun için denemedim ama sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi burada 3 farklı yöntemle çalışılmış. Yani şunun kalıbı farklıydı. Böyle bir ürün ortaya çıktı. Yani ben şöyle çok da şık, gösterişli bir şey oldu. Bu şekilde sevenler veya sade sevenler için. Kapakları kapatma yöntemi ikisinde aynı uygulama olarak. Şundaki farklılık ne diye soracak olursanız, bunda kapakların yani şöyle söyleyeyim, şu kapakların bu şekilde yerleştirmiştim. Bunda ters yerleştirdim ve harcı öyle döktüm. Aslında şöyle baktığınız zaman çok muntazam gerçekten teknik olarak, ama bunun da şöyle bir eksisini gördüm. Yani eksi ya da ikisini de deneyin. Hangisini kullanmak hoşunuza giderse. Kenarlarına yani yarıya kadar harç doldu. Onları kazımak gerekiyor. Bir şekilde sıyırıyorsunuz. Sıyırırken boyanız tahrip olabiliyor. Gerçi o sorun olmuyor. Eğer iyice kuruduysa tahrip olmayabilir. Olduysa da bir kat daha tekrardan boyayabilirsiniz. Yani hafiften dışlarına taşmalar olabiliyor olmasına rağmen şöyle baktığınız zaman yani bu biraz daha uğraştırıcı. Şuna göre şu daha net oldu. Tabi tercih sizin. Hangisini beğendiniz? Nasıl bir yol izlemek isterseniz bütün tekniklerini anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz, abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Bu tarz videolar tekrar gelecek. Yine bunlardan arkadaşlarınıza, sevdiklerinize kullanmaları için bu şekilde hediyeler yapabilirsiniz. Doğum günü hediyeleri olabilir. Bir ofis için, bir masanızda şöyle bir kahvenizi koyduğunuz zaman diyelim sehpalarınız, masalarınızda kahve fincan izleri olmasını istemiyorsanız bu çalışmalar çok güzel oluyor. Veya ihaleler yapabilirsiniz. Daha çok geliştirebilirsiniz. Hediyelik çalışmalar yapabilirsiniz bunlardan veya küçük çapta satışlar yaparak aile bütçesine de
katkılarda bulunabilirsiniz. Sözünüzü burada deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Daha güzel çalışmalarda yine gazoz kapaklarını biriktirin. Çok güzel saksılar, panolar yapabilirsiniz. Yani buradan söylüyorum, gerçekten çok değerli çalışmalar yapacağız. Ara ara bu gazoz kapaklarından da sizlere yeni çalışmalar yapacağım. Şu anda gösterebileceğim basit olaraktan bu modelle başladım. Daha devamı gelecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.